Bir diğer konumuz 3. bölüm. Yani filtrum, dudak, yanak, çene ve dişlerdir. İlk konumuz filtrum. Filtrum, burun ile dudak arasında kalan bölgeye denir. Yani şurasıdır. Biz bu bölgeye filtrum adını vermekteyiz. Filtrumu geniş olan kişiler espri yapmayı seven ve espriyi kaldırabilen kişilerdir. Yani şu bölge ne kadar geniş olursa kişi o kadar espritüel bir yapıda oluyor ve espriyi de kaldırabilen bir yapıya sahip oluyor. Eğer burası daha dar bir yapıda olursa, yani daha aşağıda başlarsa filtrum, daha dar bir yapıda görürsek biz burayı, bunlar da her şeyden alınan bir yapıya sahip olurlar. Çok alıngandırlar. Filtrumu iki çizgi halinde düz bir şekilde gelen insanlar başarılı olurlar. Yani bu şekilde filtrum gelirse eğer. Bu iki çizgi halinde gelirse bu kişiler oldukça başarılıdırlar ve hayatları da çok güzel geçer. Filtrumu düzleşmiş olanlarda biz genellikle bunu menopoza girmiş kadınlarda görmekteyiz. Yani burada hiçbir çizgi görmüyoruz. Aksine burası dümdüz bir şekilde. Girinti çıkıntı yok. Düz bir filtrum görürsek bunlar da genellikle menopoza giren kadınlarda sıkça gördüğümüz bir durumdur. Diğer bir konu ise dudaklar. Üst dudağı ince olan insanlar kendilerinden bahsetmeyi pek sevmezler. Kendi içsel durumlarını dışarıya yansıtmazlar. Yani şu durumda gördüğümüz bir dudak yapısından bahsediyoruz. Dudağın üst kısmı alt dudağa göre daha ince bir yapıda olursa biz buna bu manayı yüklüyoruz. Fakat alt dudağı kalın olan insanlar şurada gördüğümüz gibi bu kişilerde konuşmayı çok seven bir yapıda olurlar. Oldukça fazla konuşurlar. Tabiri caizse geveze olurlar adeta. Her iki dudağı da ince olan insanlar şurada gördüğümüz gibi bu kişiler de ağzı sıkı insanlardır. Sanki fermuarla böyle kapatılmış gibi durur aynı. Resimde de görüldüğü gibi. Bu, bu şekle sahip olan, dudak şekline sahip olan kişiler de sır tutmayı çok iyi bilirler. Bu kişiler hiçbir şekilde hiçbir konudan bahsetmezler ona söylenilen. Güvenilir bir yapıya sahiptirler bu konuda. Dudaklar eğer genel manada ince bir yapıdaysa bu da kişinin cinsellikten çok uzak bir yapıda olduğunu bize gösterir. Diğer bir konu da çeneler. Çene ne kadar güçlü olursa kişi o kadar baskın ve otoriter bir yapıda olur. Bu kişilerin hayatları oldukça da zorlu geçer. Çene eğer ince bir yapıdaysa kişi fiziksel güç gösteremiyor ve daha çok zekasıyla karşı tarafı alt etme eğiliminde olur. Çene eğer öne doğru çıkık bir durumda olursa bu kişi de lider ruhlu bir yapıda olur ve sanatsal yönleri ağır basar. Çene eğer içeri doğru olursa, yani çene çok belirgin olmazsa, çenesiz bir durumdan bahsedersek, çene içeriye doğru gömülü bir şekilde olursa bu kişiler de baskıya karşı gelemeyen bir yapıda olurlar ve karşısındaki insanlara da ses çıkaramazlar. Daha yumuşak başlı olurlar. Yanağı büyük ve aşağı doğru olan kişiler hafızaları çok kuvvetlidir. Bu kişiler çok eski zamandan bile bilgiyi çok kolay bir şekilde getirirler. Söylediğiniz bir konuyu 15-20 sene öncesindeki bir konuyu bile
önünüze hemen serebilirler. Bu yanak şekline sahip olan insanlar. Dişler de diğer bir konumuzdur. Dişler eğer birbirine çok yakın olursa, arada mesafeler olmazsa, bir boşluk arada bir şey görmezsek, bu da kişinin çok fazla harcama yapmaktan uzak durduğu anlamına gelir. Parayı korumaya meyillidirler. Fazla harcama yapmaktan kaçınırlar. Eğer dişler küçük olur ve de yakın olursa, kişi aynı zamanda sır tutma eğiliminde olur ve meraklı da bir yapıya sahip olur bu kişiler. Eğer ön iki dişleri diğer dişlerden daha büyük bir yapıda olursa, bu kişilerde bencil olma eğiliminde olurlar. Sadece kendilerini düşünen bir yapıları olur. Eğer ön iki diş arasında boşluk da olursa, burada bir boşluk görürsek, bu kişiler de macera perest olurlar. Macerayı çok severler. Bugün size üçüncü bölümden bahsettik. Çene, yanak, dişlerden ve filtrumdan bahsettik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.